Milattan önceden beri antik Çin, antik Mısır, antik Yunan uygarlıklarından bu yana insanları kişilik özelliklerine göre sınıflandırma eylemini görüyoruz. Günümüzde ise çok çeşitli kişilik testleri mevcut. Bunların en güvenilirlerinden bir tanesi ise Myers-Briggs kişilik testi. 40 yılı aşkın süredir yüzlerce çalışmayla geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış olan Myers-Briggs kişilik testi, Katerina Briggs ve Isabel Myers tarafından psikiyatrist Carl Jung'un karakter analizi çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanmıştır ve ilk çıktığı günden bu yana en çok kabul gören testlerden bir tanesi olmuştur. Peki acaba sen bu testteki boyutlardan hangisine daha yakınsın? Bu videoda bundan bahsedeceğiz. MBTI yani Myers-Briggs kişilik testi kişiliği 4 boyutta inceliyor. Birazdan size bu 4 boyuttan ve her bir boyuttaki 2 uçtan bahsedeceğim. Lütfen beni dinlerken bu 2 uçtan hangisine kendinizi daha yakın hissediyorsanız o uçla ilgili harfi kaydedin. Böylelikle videonun sonunda elinizde 4 harfli bir kod olacak. İşte bu kod sizin MBTI kişilik kodunuz olacak. Bu boyutları dinlerken bazılarınız şöyle diyebilir. Ya iyi de hani bu 2 ucun ikisi de bende var. Bazen öyleyim, bazen böyleyim. İşte evde böyleyim, iş yerinde öbür taraftayım. Böyle demeniz çok normal çünkü size sayacağım özelliklerin her biri aslında hepimizde mevcut. Yani bu özelliklerden birinin var olması diğerinin sizde hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu 2 özellik de sizde var belki ama bir tanesi mutlaka bir tık daha ağır basıyordur. Yani bir tanesi sizin daha doğal, daha spontan halinizdir. Daha çabasız halinizdir. Bunu düşünerek karar vermeye çalışın. Şöyle düşünün. Baskın olan bir elimiz var. Kimimiz sağ elimizle yazıyoruz, kimimiz sol elimizle yazıyoruz. Bir şekilde zorlarsak aslında her birimiz baskın olmayan elimizle de yazabiliriz. Ancak bir tanesiyle yazmak bizim için daha doğal, daha çabasızdır. İşte sizden istediğim de o daha doğal haliniz, daha çabasız haliniz. Diğerine oranla bir tık daha baskın olan haliniz hangisi? Buna göre seçim yapmanız ve karar vermeniz. Gelelim boyutlara. Efendim MBTI kişiliği incelerken kullandığı boyutlardan ilki enerjinizin kaynağı. Enerjinizi daha çok nereden alıyorsunuz? Dış dünyadan mı yoksa kendi içsel dünyanızdan mı? Buna göre enerji boyutunda insanları 2 uçta değerlendiriyor. Bunlardan biri içe dönükler, diğeri ise dışa dönükler. Şimdi bu 2 boyut hakkında kısaca bilgi vereceğim. Hangisine kendinize daha yakın hissediyorsanız onunla ilgili harfi lütfen kaydedin. Önce içe dönüklerden başlayalım. İçe dönükler yani I harfiyle sembolize edilen grubumuz ihtiyaç duydukları enerjiyi kendi iç dünyalarından alan, nispeten daha sakin, daha az konuşan insanlar. Bu kişiler bakın yanlış anlaşılmasın. İçe dönük demek içine kapanık demek değil. İçe dönük demek ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi içsel dünyasından kendisiyle baş başa kalarak alıyor demek. Bu insanların bir kısmı da son derece sosyal olabilirler, cana yakın olabilirler, diğer insanlarla sohbet etmeyi seviyor olabilirler. Ancak bu yine de sınırlıdır. Yani bu sosyalleşme arttığında, süresi arttığında, uzadığında yorulabilirler. Tercih ettikleri şey daha çok kendi iç dünyalarıdır. Dolayısıyla eğer siz bir içe dönük olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman I harfini not edin. Gelelim dışa dönüklere. Dışa dönükler ise ihtiyaç duydukları enerjiyi dış dünyadan, dış dünya ile kurdukları etkileşimden alıyorlar. Diğer insanlarla konuşmayı seviyorlar, sosyalleşmeyi seviyorlar, konuşkanlar, girişkenler, hemen harekete geçmeye istekliler. Herkes biraz içe dönük, biraz da dışa dönüktür. Fakat hangisi sizin doğal, çabasız haliniz? Lütfen bunu düşünün. Eğer bir içe dönük olduğunuzu düşünüyorsanız kendinize I harfini yazın. Eğer dışa dönük olduğunuzu düşünüyorsanız E harfini not edin. Bir diğer boyut dünyayı nasıl algıladığımızla ilgili boyuttur. Buna göre bazı insanlar dünyayı daha çok duyusal olarak algılarken bazıları daha çok sezgisel olarak algılar. Peki ne demek bu? Şimdi her bir ucu açıklayacağım. Lütfen kendinize hangi uca yakın görüyorsanız onunla ilgili harfi kaydedin. Önce duyusal algılayanlardan başlayalım.
Dünyayı duyusal olarak algılayanlar iyi birer gözlemcilerdir. Farkındalıkları yüksektir, meraklı ve uyanık insanlardır. Odak noktaları şimdiki zamandır. Geçmiş ya da gelecek değil. Andadırlar dolayısıyla. Gerçekçilerdir. Gerçek ve somut konuları severler. Dikkatli karar verirler. Sağlamcılardır. Yani öyle aniden karar vermezler. Dikkatli düşünerek karar verirler ve riske girmek istemezler. Sağlamcılardır. Teorileri pratikte uygulama yaparak anlarlar. Deneyime güvenirler. Eğer kendinizi bu gruba yakın hissediyorsanız az önce kaydettiğiniz harfin yanına bir S harfi ekleyin. Şimdi gelelim bu boyuttaki diğer uca, yani dünyayı sezgisel olarak algılayanlar grubuna. Dünyayı sezgisel olarak algılayanlar kuramsal ve soyut konuları severler. Hayal güçleri kuvvetlidir ve odak noktaları gelecek zamandır. Yaratıcılardır ve gelecekle ilgili olasılıkları hayal etmeyi severler. Hızlı karar verirler, teorileri önce anlamak, sonra hayata geçirmek isterler. Sezgilerine güvenirler. Bakın, bir önceki grup gerçekçiyken bu grup daha çok sezgilerine güveniyor. Eğer kendinizi bu grupta görüyorsanız az önce kaydettiğiniz harfin yanına bir tane N harfini ekleyin. Bir diğer boyut karar alma boyutudur. Bazı insanlar düşünsel olarak karar alırken bazıları duygusal olarak karar alırlar. Düşünsel gruptakilerle başlayalım isterseniz. Adından da anlaşılacağı üzere mantığın ağır bastığı tiplerdir. Bu kişiler karar alırken tüm koşulları analiz ederler, objektif davranırlar ve neden-sonuç ilişkisine göre en mantıklı kararı alırlar. Diğer boyuttakiler ise, yani duygusal boyuttakiler ise karar alırken bu kararın kendine ve çevresindeki diğer insanlara göre neyin önemli olduğu ve değerlere uyuyor mu uymuyor mu? Buna bakarlar. Yani biz bir karar alacağız ama bu herkesi mutlu edecek mi? Bu herkese uyuyor mu? Onlar için önemlidir. Karar verirken daha çok duyguları ağır basar. Diğer insanlar onlar için önemlidir. Diğer insanlarla empati kurarlar ve diğer insanları mutlu etmeye çalışırlar. Eğer karar alırken mantıklı taraftaysanız kendinize bir T harfi ekleyin. Duygusal taraftaysanız kendinize bir F harfi ekleyin. Bir diğer boyut dış dünya ile ilişkimiz ve hayatımızı nasıl düzenlediğimizle ilgili bir boyuttur. Buna göre bazı insanlar yargılayıcı gruptadır, bazı insanlar ise algılayıcı gruptadır. Önce yargılayıcı gruptan bahsedelim isterseniz. Yargılayıcı insanlar kontrolcü insanlardır. Hayatı kontrol etmeyi, planlamayı severler. Sonuç odaklılardır, acelecilerdir. Hemen bir an önce sonuca ulaşmak isterler ve sonuca giden yolu titizlikle planlarlar. Ve hayatın bu plana uygun şekilde akmasını beklerler. Bir şekilde aksilikler olduğunda, plana uygun gitmediğinde, son dakika sıkıntıları ortaya çıktığında ya da belirsizlikler olduğunda bu durum onların hoşuna hiç gitmez. Yaşamı planlarına uygun olarak yönetmek isterler, sistematik ve metodik insanlardır. Gelelim algılayıcı boyuta. Algılayıcı boyuttakiler ise sonuç değil, süreç odaklılar ve yargılayıcı insanlar kadar katı değiller hayat karşısında. Daha esnekler, daha spontan, daha doğal yaşamayı tercih ediyorlar. Yani kesin kararlar, kesin planlar onlara sınırlayıcı geliyor. Bunun yerine yaşayalım, görelim tavırları var. Daha esnekler. Yaşamı kontrol etmek değil, deneyimlemek ve anlamak istiyorlar. Dolayısıyla değişimlere de açıklar. Yeni olasılıklara açıklar ve değişime ve yeniliğe çabucak adapte olabiliyorlar. Eğer kendinizi bu grupta görüyorsanız bir P harfi ekleyin az önce yazdığınız harflerin yanına. Eğer diğer grupta, yani yargılayıcı, daha böyle kontrolcü grupta görüyorsanız o zaman diğer harflerinizin yanına bir J harfini ekleyin. Efendim, boyutlarımız bitti. Buna göre elinizde 4 harften oluşan bir kod var şu an. Bu kod sizin kişilik tipiniz. 2018 yılı verilerine göre toplumda en çok görülen kişilik tipi %17.6 ile ISTJ. En nadir görülen kişilik tipi ise %1.8 ile ENTJ. MBTI'yi daha önceden bilenler bir dakika en nadir görülen kişilik tipi o değil diyeceklerdir muhtemelen ama 2018 yılında yapılan yeni bir çalışmayla bu oranlar
değişti. Yani sizin internetteki çoğu kaynaktan elde ettiğiniz o oranlar yaklaşık 20 yıl öncesine, 2000 yılının başlarına ait bir veri. Günümüzde ise yeni oranlara göre en nadir görülen kişilik tipi ENTJ. Eğer diğer oranları merak ediyorsanız, sizin kişilik tipiniz acaba kaçıncı sırada, bunu görmek istiyorsanız videonun açıklama kısmından bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki bu sonuçlara göre sizin kişilik tipiniz hangisi çıktı? Eğer karar veremediyseniz yine açıklama kısmında size bir link bırakacağım. Bu linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde Myers-Briggs kişilik testini kendinize uygulayabilirsiniz ve kendi kişilik tipinizi görebilirsiniz. Bu arada bu sponsorlu bir video değil. Tamamen benim kendi yaptığım araştırmalar sırasında keşfettiğim bir site ve çıkan sonuçlar da benim daha önceden yaptığım diğer testlerle oldukça uyumlu çıktı. Dolayısıyla sonuçlar güvenilir gibi gözüküyor. Bu sitede bu testi çözdükten sonra zaten sahip olduğunuz o kişilik tipi ve o tipin güçlü özellikleri, zayıf özellikleri ve diğer pek çok bilgiyi de bulabileceksiniz. Kişisel gelişim ve psikoloji eğer ilgi alanınız içerisinde ise doğru yerdesiniz. Bu kanalda her hafta 2 tane yepyeni video yayınlıyoruz. Eğer bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bu arada eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı ve aşağıya yorum yazarak bizi desteklemeyi unutmayın. Sahi sizin kişilik tipiniz ne çıktı? Aşağıya yorumlarda belirtirseniz sevinirim.